Herkese merhaba. Sonsuz Ufuklar platformuna hoş geldiniz. Toplum, tarih ve geleceğin kesişim noktalarını keşfettiğimiz bu kanalda, bugün yapay zeka ve otomasyonun dünyamızı nasıl yeniden şekillendirdiğini, bu değişimin iş, ekonomi ve günlük hayata karşı olan yansımasını ele alacağız. Son yıllarda teknolojik ilerlemenin hızı, özellikle yapay zeka ve otomasyon alanlarında benzeri görülmemiş bir oranda hızlandı. Bu yenilikler, çalışma şeklimizden ekonomilerimizin yapısına ve toplumlarımızın dokusuna kadar hayatımızın çeşitli yönlerinde devrim yaratmayı vaat ediyor. Ancak bu derin değişimlerle birlikte, teknolojik ilerlemenin tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak için ele alınması gereken önemli zorluklar ve etik hususlar da ortaya çıkıyor. Yapay zeka ve otomasyon, endüstrileri ve ekonomileri küresel ölçekte dönüştürmeye hazırlanıyor. Makine öğrenimi ve derin öğrenmeyi de içeren yapay zeka teknolojileri, makinelerin verilerden öğrenmesine, kalıpları tanımasına ve minimum insan müdahalesiyle kararlar almasına olanak tanır. Yapay zeka tarafından desteklenen otomasyon, basit tekrarlayan işlerden karmaşık problem çözme etkinliklerine kadar, görevlerin insan müdahalesi olmadan yürütülmesine olanak tanır. Yapay zeka ve otomasyonun en acil ve görünür etkilerinden biri iş piyasasıdır. Bu teknolojiler üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Ve bu da işletmeler için maliyet tasarrufu ve üretim artışı sağlar. Ancak bu, birçok işçi için işten çıkarılma riskini de beraberinde getiriyor. Rutin ve tekrarlanan görevler, otomasyona en duyarlı olanlardır. İmalat, ulaşım ve idari destek sektörlerindeki işler özellikle risk altındadır. Örneğin, sürücüsüz araçlar milyonlarca sürücünün geçimini tehdit ederken, otomatik üretim süreçleri de fabrika işçilerinin yerini alabilir. Öte yandan yapay zeka ve otomasyon, teknoloji geliştirme, bakım ve gözetimin yanı sıra yaratıcı ve stratejik roller gibi şu anda otomasyonun ulaşamayacağı sektörlerde de yeni iş fırsatları yaratıyor. İş gücü piyasasında beceri gereksinimlerinde bir değişim yaşanıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, veri analizi ve teknolojiyle ilgili diğer alanlarda becerilere sahip çalışanlara yönelik artan bir talep var. Bu değişim, iş gücüne yeniden beceri kazandırılması ve geliştirilmesi için eğitim ve öğretim programlarına önemli yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Hükümetler, eğitim kurumları ve işletmeler, çalışanların geleceğin işlerinde ihtiyaç duyulan becerilerle donatılmasını sağlamak için işbirliği yapmalıdır. Yapay zeka ve otomasyonun faydaları toplum genelinde eşit şekilde dağıtılmıyor. Teknoloji alanlarında eğitim ve öğretime erişimi olanların yeni iş fırsatlarından yararlanma olasılıkları daha yüksekken, daha düşük vasıflı pozisyonlarda olanlar uyum sağlamayı daha zor bulabilir. Bu eşitsizlik mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir ve teknoloji okuryazarı ile geri kalanlar arasındaki uçurumun genişlediği bölünmüş bir topluma yol açabilir. Yapay zeka ve otomasyonun ekonomik etkisi iş piyasasının ötesine geçerek dünya çapındaki ekonomilerin yapısını ve dinamiklerini etkiliyor. Yapay zeka ve otomasyon, üretkenliği artırarak önemli ekonomik büyümeyi sağlayabilir. Otomatik sistemler yorulmadan 7/24 çalışabilir, bu da daha yüksek üretim ve verimlilik sağlar. Bu, üretim maliyetlerinin düşmesine ve tüketiciler için potansiyel olarak daha düşük fiyatlara yol açarak ekonomik aktiviteyi teşvik edebilir. Her büyük teknolojik değişimde olduğu gibi yapay zeka ve otomasyon da mevcut pazarları ve endüstrileri bozabilir. Bu teknolojileri benimseyen şirketler rekabet avantajı elde edebilirken, uyum sağlayamayanlar ise hayatta kalma mücadelesi verebilir. Bu, birkaç teknoloji meraklısı firmanın hakim olduğu pazar konsolidasyonuna yol açabilir ve uzun vadede potansiyel olarak rekabeti ve yeniliği azaltabilir. Yapay zeka ve otomasyonun benimsenmesi küresel ekonomik dinamikleri de etkileyebilir. Gelişmiş teknoloji altyapısına ve inovasyon ekosistemlerine sahip ülkeler muhtemelen en fazla fayda sağlayacak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun potansiyel olarak genişlemesine neden olacak. Genellikle düşük maliyetli iş gücüne dayanan gelişmekte olan ülkeler, işlerin otomatikleştirilmesi durumunda önemli zorluklarla karşılaşabilir ve bu da rekabetçi kalabilmek için yeni ekonomik stratejiler gerektirir. Yapay zeka ve otomasyonun toplumsal etkileri derin, yalnızca çalışma şeklimizi değil, nasıl yaşadığımızı ve birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu da etkiliyor. Bu değişiklikler birçok etik hususu ön plana çıkarmaktadır. Mesela en önemlilerinden birisi, gizlilik ve gözetim konusudur.
Yapay zeka teknolojileri, etkili bir şekilde çalışabilmek için genellikle büyük miktarda veriye dayanır. Bu durum, bireylerin verilerinin toplanabileceği, analiz edilebileceği ve potansiyel olarak kötüye kullanılabileceği için gizlilikle ilgili önemli endişeleri artırıyor. Yapay zekanın hem hükümetler hem de özel şirketler tarafından gözetlemede artan kullanımı, mahremiyet kaybına ve gücün kötüye kullanılması potansiyeline yol açabilir. Yapay zeka sistemleri yalnızca üzerinde eğitim aldıkları veriler kadar iyidir. Veriler önyargı içeriyorsa yapay zeka bu önyargıları sürdürebilir ve hatta şiddetlendirebilir, bu da adil olmayan ve ayrımcı sonuçlara yol açabilir. Yapay zeka sistemlerinin şeffaf, adil ve tarafsız olmasını sağlamak kritik bir etik zorluktur. Yapay zeka sistemleri daha özerk hale geldikçe, insanların bu teknolojiler üzerindeki kontrolüne ilişkin sorular ortaya çıkıyor. Bir yapay zeka sistemi zarara yol açacak bir karar verdiğinde kim sorumlu olacak? Yapay zeka sistemlerinin insani değerler ve hedeflerle uyumlu olmasını nasıl sağlayabiliriz? Bu sorular, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını yönetmek için sağlam düzenleyici çerçevelere ve etik kurallara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Yapay zeka ve otomasyonun günlük hayata entegrasyonu, sosyal izolasyona ve insan ilişkilerinde değişikliklere yol açabilir. Otomatik sistemler, müşteri hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde ve hatta arkadaşlıkta insan etkileşiminin yerini alabilir ve potansiyel olarak insan bağlantılarının zenginliğini azaltabilir. Yapay zeka ve otomasyonun etik sonuçlarını ele almak, hükümetler, işletmeler, akademi ve sivil toplum da olmak üzere çeşitli paydaşları içeren çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Hükümetler, bireylerin haklarını koruyan ve yapay zeka ile otomasyonun etik kullanımını sağlayan düzenlemelerin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu, yapay zeka sistemlerinde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve adaleti destekleyen politikaların oluşturulmasının yanı sıra gizliliğin ve veri güvenliğinin korunmasını da içerir. Yapay zeka ve otomasyon konusunda halkın farkındalığını ve anlayışını artırmak çok önemlidir. Eğitim programları sadece teknik becerilerin öğretilmesine değil, aynı zamanda etik hususlar ve eleştirel düşünmenin de öğretilmesine odaklanmalıdır. Bu, bireylerin bilinçli kararlar almasına ve teknolojinin geleceği hakkında anlamlı tartışmalara katılmasına olanak tanır. Farklı sektörler arasındaki işbirliği, yapay zeka ve otomasyonun ortaya çıkardığı karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için hayati öneme sahiptir. Kamu-özel sektör ortaklıkları, etik standartların korunmasını sağlarken yeniliği de teşvik edebilir. Ek olarak, uluslararası işbirliği düzenlemelerin uyumlaştırılmasına ve en iyi uygulamaların paylaşılmasına yardımcı olabilir. Yapay zeka geliştirme ve dağıtımı için etik çerçeveler ve yönergeler geliştirmek çok önemlidir. Bu çerçeveler adalet, hesap verebilirlik, şeffaflık ve insan odaklı değerler gibi ilkelere dayandırılmalıdır. Kuruluşlar ve araştırmacılar etik uygulamalara bağlı kalmalı ve çalışmalarının toplum üzerindeki etkisini sürekli olarak değerlendirmelidir. Yapay zeka ve otomasyondaki hızlı gelişmeler, büyüme, yenilik ve verimlilik için benzeri görülmemiş fırsatlar sunarak dünyamızı dönüştürme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Ancak bu teknolojiler aynı zamanda düşünceli ve etik bir şekilde ele alınması gereken önemli zorlukları da beraberinde getiriyor. Teknolojik ilerlemenin sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve gelecekle ilgili tartışmalara aktif olarak katılarak, yapay zeka ve otomasyonun avantajlarından yararlanırken risklerini de azaltabiliriz. Teknolojik gelişmelerin herkes için daha eşitlikçi, adil ve müreffeh bir topluma yol açmasını sağlamak küresel bir topluluk olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bugünün videosunu burada tamamlıyorum. Umarım faydalı ve keyifli bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Konu hakkında ne düşündüğünüzü ve gelecekteki videolarda ele almamı istediğiniz başka konular varsa, yorumlarda lütfen bildirin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.